Yavuz Sultan Selim'in türbedarı. Yavuz Sultan Selim Han'ın türbedarlarından biri, bir oğlan çocuğunun dünyaya gelmesini çok ister. Bu yüzden hamile bulunan hanımının bir isteğini iki etmez. Ancak hanımı o sabah kendisinden kiraz istemiştir. Bey, eve gelirken biraz kiraz alır mısın? Bey, tamam hanım der. Lakin kirazın henüz çıkmaya başladığı o günlerde çok pahalı olduğu da muhakkaktır. İmkansızlıklarına rağmen ümit vererek evden ayrılmıştır. Şimdi türbeyi süpürüyor, hem de bunu düşünür. Akşam eve varınca hanım kiraz aldın mı diye sorsa da ne diyecektir? İçinden bin bir türlü fikir geçirir. Fakat bir türlü çıkış yolu bulamaz. Kiraz çok pahalıdır, parası yoktur. Tam bu esnada elindeki süpürgenin sapıyla yıllardır hizmetini gördüğü Yavuz Sultan Selim Han'ın sandukasına şöyle bir tıklatır. Hey koca sultan, sana senelerdir hizmet ediyorum. Bir defacık olsun himmet etmedin bana. Ne olacak şimdi benim halim diye serzenişte bulunur. Kiraz alacak param yok. Hanımın hali meydanda. Akşam olur, süklüm püklüm eve gelir. Başka hadiseler sabahki istediğin üzerine örttüğü için kiraz unutulur. Ertesi sabah yine adeti olduğu üzere türbeye gelir, kapıyı açıp beklemeye başlar. Bir anda karşısında Sultan Abdülhamit Han'ın adamı belirir. Efendi, sultan seni huzuruna çağırır. Hemen faytona buyur derler. Şaşkınlıktan küçük dilini yutacak hale gelir. Sultan kendisini niçin çağıracaktır? Kendisi bir türbedardır. Sultanın huzuruna çıkacak kimselerden değildir. Olsa olsa bir şikayet, bir suç haberi diye düşünür. Emri tebliğ eden adam fazla sabırlı değildir. Efendi ne durursun? Sultanın emrini tebliğ ederim sana. Bakar ki ağırdan almanın zararı olacak, çaresiz faytona atlar. Doğruca sarayın avlusuna inerler. Nöbetçiler girer çıkar, hemen huzura alırlar. Abdülhamit Han kendisini şöyle tepeden aşağı bir süzer. Sonra kelimelere basa basa fakat yumuşak bir eda ile sorar. Ceddim Yavuz Selim Han'ın türbedarı sen misin? Güçlükle cevap verir. Evet sultanım. Söyle bakalım, dün türbede neler oldu? Derdin nedir? Meselen nedir? Bir anda zihninde bir sürü şey geçer. Acaba sultan neyi sormak istiyor? Neyi öğrenmek istiyor? Neyi kastediyor? Hangi derdimi soruyor? Şaşkın ve ürkek bir eda ile sultanım bir şeyler olmadı, bir derdim yoktur der. Sağlığınıza duacıyım. Abdülhamit Han sesini hem yükseltir hem de sertleştirir. Türbedar efendi, sana söylüyorum. Dün türbede neler oldu? Meselen nedir? Açık açık söyle. Bir şeyler hisseder bu defa ama söylemeye cesaret gerek. İster istemez hadiseyi anlatır. Sultanım, zevcem hamile, benden kiraz istedi. Çok pahalı olduğu için alamadım. Bunun içinde veli nimetim Sultan Selim Han'ın sandukasına dokundum. Bunca yıldır hizmetini gördüm, bir himmetini görmedim dedim. Ortalığı bir sessizlik kaplar. İki tarafta da derin bir tefekkür. Neden sonra daldığı alemden çıkan Abdülhamit Han söylenmeye başlar. Sen orada dedemin sandukasına vurdun, o da burada sabaha kadar benim başıma vurdu. Al şu bir kese altını, bir daha böyle şeyler için Selim Han ceddimi rahatsız etme. Doğruca bana gel. Bundan sonra emir subayına dönen Abdülhamit Han, Selim Han'ın türbedarının maaşını 2 misline çıkarılmasını söyler, sıkıntıdan kurtulması için. Bir derdi olunca da hemen bana gelmesine izin verin der. Evet canlar, bu hikayeden alacağımız sonuç
Atalarımız boş insanlar değildi. Tıpkı Yavuz Sultan Selim'in Hasan Can'a söylediği gibi, Hasan Can, bilmez misin, biz emrolunmadıkça kendi başımıza iş yapmayız dediği gibi, kendisi vefat ettikten sonra da sandukasına tıklatılan derdi Rabbim ona duyurmuştu. Yavuz Sultan Selim geçilemez sanılan çölü nasıl aşmıştı? 1516'da Mısır seferine çıktı. Yavuz, Memluklardan daha önce İran'a yardım etmeyeceklerine dair söz almıştı. Onlar bu sözlerinde durmadıkları ve bu sözlerini bozdukları için onların üstüne yürüdü. Memluk ordusu ile Mercidabık Ovası'nda karşılaştı. Onları kesin bir şekilde mağlup etti. Ancak bu zaferin ikmali için Mısır'a ulaşması stratejik bir zaruretti. Bunun için 2500 kilometrelik bir mesafeyi, yani Sina Çölü'nü geçmek gerekiyordu. Bu güç bir işti. Hiç zayiat vermeden, herhangi bir ikmal güçlüğü çekmeden 13 günde orayı, bu güç yolu geçmeyi başardı. Büyük bir askeri deha sayılan Napolyon bile 300 yıl sonra Yavuz'dan, evet tam 300 yıl sonra bu işi başaramamış ve Fransız askerleri susuzluktan çıldırarak birbirlerine vurmuştu. Birinci Cihan Harbi'nde yeni tekniğin verdiği imkanlarla bile bu çölün ancak 11 günde geçilebilmiş olması düşünülürse, Yavuz'un yaptığı işin azameti daha iyi anlaşılır. Paşalar ve askerde bu çölün nasıl geçilebileceğine dair büyük tereddütler vardır. Çünkü canlar, bu amansız çöl, gündüz bir cehennem, gece ise bir buz diyarıdır. Gün içinde artı 50 derece ile eksi geceleyin 20 derece arasında değişen bir iklime sahiptir. Ki böyle bir durumda Yavuz Sultan Selim o zamanki teknolojiyle nasıl mı geçmişti? Haydi bir de onu dinleyelim. Yavuz'un öncelikle azmi ve kat'i kararı ile bu çöle girilir. Bir müddet sonra Yavuz atından iner, yürümeye başlar. Askeri erkan hayret ve dehşet içindedir. Atların bile kanının kaynadığı, zor yürüdüğü bu çölde sultan niye atından indi? Neden yürümeye başladı? Fısıltılar ve konuşmalar, dedikodular başlar. Bu dehşet içinde askeri erkan da atlarından inip onlar da yürümeye başlar. Paşalar Yavuz'un arkadaşı Hasan Can'a ne olur hünkâra sor, bu acep ne iştir derler. Hasan Can Yavuz'a merakla bu halin neyin nesi olduğunu sorunca Yavuz, Hasan görmüyor musun? Önümüzde Allah Resulü, Fahri Kainat Efendimiz yürüyor der. 13 günde bu korkunç çöl bir bulutun altında Allah Resulü'nün ruhaniyetleriyle geçilir. Mısır fethedilir. Yavuz 22 Ocak 1517'de Memlukları Ridaniye'de tekrar mağlup eder ve bu suretle Mısır kesin olarak fethedilmiş olur. Evet canlar, bir rüya ile başlanan sefer fetihle sonlanır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hem Yavuz Sultan Selim'in rüyasına çıkıp hem de Kapı Ağası Hasan Ağa'nın rüyasına çıkıp Haremeyni, Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'nin hizmeti kendisine verildi, kalkıp gelsin. İşte bütün her şey bir rüya ile başlar ve fetihle sonuçlanır. Allah onlardan razı olsun. Yavuz Sultan Selim, Memlük Sultanı'nın cenazesini bizzat omuzlarında taşır. Mısır'a girmekle iş bitmez. Memlük askerleri dehşet saçan sokak muharebeleri ile mukavemet ederler. Memlük fedaileri kendilerine Yavuz'u hedef seçmişlerdir. Yavuz'u öldürmek onların tek hedefidir. Eğer Yavuz'u öldürür isek harbi kazanırız inancı içindedirler.
Bunu duyan Sinan Paşa durumu Yavuz'a arz eder. Yavuz'un elbiselerini giyer, fedaileri kendi üzerine çeker. Yavuz arkadan yetişip fedaileri bertaraf edinceye kadar Sinan Paşa şehit olur. Yavuz Mısır'a girerken çok mahzundur. Mısır'ı aldık lakin Sinan Paşa'yı kaybettik der. Bu sözleriyle alim bir mücahitin kaybını bir Mısır fethine denk görür. Yavuz Sultan Selim mütevazi bir hükümdardır. 15 Şubat 1517'de parlak bir merasimle Memlukların sarayına girer. Devrin vaka nüvusu Yavuz'un Kahire'de girişini şu şekilde anlatır. Halk Yavuz'un ihtişamını seyretmek için sokakları ve pencereleri doldurmuştur. Yavuz'u çok değişik zannediyorlar. Giyiminin ve kavunun etrafındakilerden farklı olacağını düşünüyorlardı. Yavuz ise önde değil, cengaverlerin ortasındadır. Elbiseleri ve kavuğu yanındakilerden farklı değildir ve önüne bakarak mütevazi bir şekilde yürür. 20 Şubat Cuma günü Melik Müeyyed Camisi'nde okunan hutbede hatibin kendisinden Hakimül Haremeyn Şerifeyn diye bahsetmesi üzerine gözlerine yaş dolar. Hatibin ifadesini Hadimül Haremeyn Şerifeyn olarak düzeltmesini ister. Bunun üzerine halıyı kaldırıp toprağa secdeyle Rabbine şükreder ve Yavuz Hadimül Haremeyn Şerifeyn olduğunu ifade etmek için sarığının üzerine süpürge biçiminde bir sorguç takar. Allah onlardan razı olsun.